Arkadaşlar herkese selamlar. Wall Street hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Hemen bir gündemi değerlendirip sonrasında grafiklere geçeceğim. Ancak videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü epey değişen grafik var. Ayrıca biliyorsunuz kripto paralara Solana ve Ripple'ı da ekledim. Onun grafiklerini de görebilirsiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Temiz Mahkemesi Trump'ın gümrük tarifelerinin yasa dışı olduğuna karar vermişti ve Trump da bu konuyu yüksek mahkemeye taşıyacağını söylemişti. Yüksek mahkeme Trump'ın bu itirazını kabul etti ve Kasım ayında duruşmalara bununla ilgili başlanacak. Biliyorsunuz Trump yüksek mahkemedeki eli güçlü olduğu için ben tarifelerin değişikliğiyle ilgili ya da iptaliyle ilgili bir süreç açıkçası beklemiyorum. Dün daha doğrusu gece düşen bir haber var. Bir federal yargıcın Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Cook'u görevden almasını engellediği yönünde. Bakalım bununla ilgili gün içinde Trump tarafından nasıl açıklamalar gelecek ya da Bessent tarafından nasıl açıklamalar gelecek takip edeceğiz. Dünün en önemli haberlerinden biri istihdam verilerinin aşağı yönlü revizyonuydu. Amerika tarihinin en büyük istihdam veri revizyonu yapıldı. 911 bin kişi aşağı yönlü revizyon geldi. Bu da aslında istihdamdaki bozulmanın çok daha fazla olduğunu, ekonomideki bozulmanın çok daha fazla olduğunu gösteriyor bize. Bakalım Eylül ayındaki faiz indirimi nasıl olacak ya da 2025 yılı içerisindeki faiz indirimleri sayısı artacak mı? Bunları takip ediyor olacağız. Evet, hemen grafiklerimize Nasdaq 100 ile başlayalım. Gördüğünüz üzere burada artık bir önceki zirveye geldik ama dün itibariyle aslında şuraya bakacak olursanız en yüksek zirvemiz bu bölgeydi. Onun üstünde kapanış geldi. Yani zirve kapanışı aldık Nasdaq'ta. Bu çok olumlu. Zaten hacimler de fena değil. Şu anda buradaki zirveye doğru gidiyoruz. Yani yaklaşık 24.000 seviyesi üzerindeki kapanışlarda tekrar yukarı hareketler hızlanabilir. S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de gördüğünüz gibi artık zirve üstü kapanışlar gelmiş. Sadece şurada iğne attığı bölgenin üstünde bir kapanış bekleniyor. Bunun da üstündeki kapanışlar da yine S&P 500'de yukarı doğru hareketlenecektir. Nasdaq'tan şu anda biraz daha kuvvetli duruyor S&P 500. Russell buradaki 2395 seviyesini koruyamadı. Dün bir satış geldi yaklaşık %1'e yakın. Bu bölgeden gelen satışla tekrar 2395-2324 aralığına girdi. Buradaki hareketlerine bakmak gerekiyor ama 2395 üstündeki kapanışlarda artık 2446 ve 2471 bölgesine, şuradaki zirveye gelecektir diye düşünüyorum. Aşağıda şu anda en önemli desteği 2324. Evet, VIX'e geçelim. VIX'te de buradaki desteklerine tekrar geri çekildi artık VIX. Burada biliyorsunuz aşağıda 13.50'lerde ve 12.75'lerde diğer desteklerimiz var. VIX'i nasıl kullandığımla ilgili daha önce videolarımda bahsettim. Ancak yeni gelen arkadaşlara da söylemem gerekirse VIX'i tamamen hedge amaçlı kısa vadeli bazen alabiliyorum. Bu bölgelere geldiğinde tekrar 14.20'lere geldiğinde bir parça, 13.50'lere 12.70'lere geldiğinde birer parça alarak bazen gün içinde biliyorsunuz işte dünkü Katar'ın vurulması haberi gibi haberlerde pik yapabiliyor. Ya da dünkü haberde o kadar da pik bile yapmamış, hatta gördüğünüz gibi kısa kalmış mumlar. O tür mumlarda hemen satış veriyorum. Orada kendimi hedgelemiş olabiliyorum. Evet, Max 7'a geçelim. Nvidia ile başlayalım. Nvidia hala gördüğünüz gibi 50 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Şurada kırmış olduğu önemli desteği 171 dolar altında. Ancak dünkü hareketi fena değildi. Ama hacim yine çok tatmin edici değil açıkçası. Yani önceki günün altında, ortalamanın da altında. Bence burada 50 günlük ortalamanın altında üstünde olarak Nvidia'yı değerlendirmeye devam etmekte fayda var. Meta dünkü hareketi fena değildi. Gördüğünüz gibi ortalamanın üstünde bir hacimle geldi. Burada 50 günlük ortalamanın altı ya da üstü olarak, biliyorsunuz benim de burada pozisyonum var. Ben pozisyonu taşımaya devam ediyorum. Microsoft ile ilgili buradaki düşüncelerimizden bahsetmiştim. Şurayı kırdıktan sonra artık çok dikkatli olunması gerektiğini, hatta burada kar al pozisyonu olması gerektiğini, sonrasında burada da daha dikkatli olunması gerektiğini söylemiştik. 50 günlük ortalamanın altına attı. Burada 500 dolar civarı bir desteği vardı. Onun da altında seyrediyor şu anda.
500 doların altında kaldığı sürece burada bir sonraki desteği 488-489 dolarlara doğru bir geri çekilme olabilir. Apple'la ilgili dün biliyorsunuz ürünlerin lansmanı vardı. iPhone 17 tanıtıldı. O nedenle dün bir düşüş geldi. Yani iPhone 17 de beğenilmemiş olabilir. Ya da beklenti gerçekleşti, satışı da olabilir. Burada şuradaki zirvesinin hemen üstünde kapanış yaptı. 234 dolar ilk desteği. Eğer bunun da altına kırarsa 224-225 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir. Tekrar 237 dolar, 240 dolar üstündeki kapanışlarda şurada bahsetmiş olduğum daha önce 247 dolar seviyesine ulaşmak isteyecektir. Evet, Google'la ilgili biliyorsunuz zirvenin üstünde artık pozisyona girilebilir demiştik. Şurada pozisyona girilmesi gerekiyordu ve oradan dünkü kapanışına kadar yaklaşık %15'lik bir artış sergilemiş. 248 dolarda da kar al yapılabilir demiştik. O bölgeye iyice yaklaştı artık. 248 dolar direnci, şu bölgeyi de hemen çizelim. Destek olacak şekilde takip edebiliriz. Bu bölge neden destek? Çünkü burada bir gap var. Eğer bu bölgenin altına atarsa bu gap'i de doldurmak isteyebilir. Aradaki fark epey bir yüksek. Yani nereden baksanız %6'lık bir marj yiyebilirsiniz. O nedenle bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Evet, Amazon artık şu bölgenin üstüne attı. 238 dolarla kapanış yaptı. 242 dolardaki ATH'ına, eski zirvesine artık çok yakın. Burada da Google'da konuştuğumuz gibi bu zirvenin üstündeki kapanışlar ya da altındaki kapanışlar olarak bakmamız gerekiyor. Eğer üstünde kapanışlar alırsa bu bölgeye stoplu olarak elinde bulunanlar devam edebilir. Yeni pozisyon açmak isteyenler için ise yine önceki zirvesinin altındaki günlük kapanışlarda stop olmak kaydıyla long pozisyonlar aranabilir. Tesla'ya geçelim. Tesla'da şu yükselen takozu takip ediyor hala. Bir değişiklik yok. Bütün ortalamaların üstünde seyrediyor. Ancak en önemli direnci burası. Tesla'nın harekete başlaması için 365 doların üstünde ortalama kapanışlar yapması gerekiyor. O nedenle bu bölgede biraz daha belki konsolide olmak isteyebilir. Çok sorulan hisselere Palantir'e geçelim. Palantir ile ilgili şöyle bir ters bayrak olabilir mi korkusu çizmiştik. Çünkü 50 günlük ortalama epey bir destek oldu. Altında da kapanışlar gelmişti. Dünkü hareketi kuvvetli. Yine hacim artık ortalamanın biraz altında kaldı ama mum epey gövdeli, güzel bir mum oldu. 50 günlük ortalamanın da üstünde kapanış geldi. Hatta şu çok önceden beri takip ettiğimiz yükselen kanalında içerisine attı. Ama bence daha garanti pozisyonlar için şu bölge, yani şurada görmüş olduğu en azından ters bayrağı mı çevirdi korkusunu aşmak için 163-164 dolar üstündeki kapanışlarda tekrar bakmak gerekebilir. Evet, AMD ile ilgili buraya da bir not düştüm. Şu yapı sabah yıldızı boğa mumu yapısı. Gördüğünüz gibi sert bir mum, kırmızı mum, üstüne dojiye yakın bir mum ve tekrar yeşil bir mum üstüne gelmiş. Bu bir dönüş formasyonu, mum formasyonu olarak düşünülebilir. Ancak tabi burada şu bölge önemli. 158 dolar ve 50 günlük ortalama önemli. Buranın üstüne, özellikle 50 günlük ortalamanın üstüne atmadan hareketler kısıtlı kalabilir. O nedenle 50 günlük ortalamaya göre düşünmekte fayda var. Nibis'e geçelim. Nibis biliyorsunuz Microsoft'la yapmış olduğu anlaşmayla birlikte çok ciddi bir yükseliş yaptı. Şu sıkışmayı takip etmiştik. Buradaki de biliyorsunuz fincan kulp oluşumunun şuradan gördüğünüz gibi hedefini daha öncelerde çizmiştik. O hedefe geldi, üstünde bile kapanış yaptı. Yani çok kuvvetli, güçlü duruyor. Bakın hacme bakın. Siz bu mumun kırmızı olduğuna bakmayın. Burada ciddi anlamda aşağı basmış olsalar da günü boğalar kazandı. Çok net bir şekilde. O nedenle bu mumu yeşil bir mum olarak düşünebilirsiniz. Daha doğrusu hacim barını, mum demeyelim, hacim barını yeşil bir hacim barı olarak düşünebilirsiniz. Yani galiba rekor hacimlerinden biri, hatta rekor hacmi diye düşünüyorum. Daha geriye gitmedim ama. Evet, bundan sonra nasıl devam edecektir? Biliyorsunuz CEO'sunun da açıklamaları var. Buna benzer bazı
farklı sözleşmeler de farklı firmalarla yapılabilir gibisinden. Nibis benim yatırımlık şirketim biliyorsunuz zaten. O nedenle ben devam edeceğim. Sadece bir formasyon hedefine geldiği için %25'ini bu bölgede 93-60 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam satmıştım. Artık Nibius, kalan Nibius'lar bizimle devam. Eğer tekrar bir geri çekilme yapar, şu bölgelere bir düzeltme yaparsa da 75-80 aralığından o vermiş olduğum %25'lik payı da tekrar almayı düşünebilirim. Evet, CoreView, Iren, Wolf gibi şirketler de dünkü aslında Nibius'un hareketinden faydalandı. Çünkü aynı sektördeler biliyorsunuz. Bu da şurada ikili dip yapmıştı. Bu bölgenin yukarı kırılımı önemli. Zaten 100 günlükte ortalama burada demiştim. Pozisyon almak için bence yine de şu bölgenin üstünde yani 105-106 dolar üstünde kapanışlar görmekte fayda var. Eğer buranın üstünde kapanış gelirse de şurası ne kadar? 20 dolar. Buranın üstüne de bir 20 dolar koyarsak. Evet, zaten şuradaki çizmiş olduğum dirence geliyor. 124 dolara kadar bir hareket beklenebilir buradaki formasyonun hedefi olarak. Eğer bu bölgenin altında kapanış gelirse, 97 dolar altında kapanış gelirse tekrar 83-84 dolarlara geri çekilmek isteyebilir. Evet, Hudu biliyorsunuz yükselen kanalı kırdı demiştik. 50 günlük ortalamasının da altında seyrediyor demiştik. Ancak şu düşeni kırdı. Hatta teyit de aldı. Güzel bir görüntü oluşabilir demiştik. Üstüne zaten S&P 500'e girdiği haberiyle birlikte yaklaşık %16'lık bir yükseliş geldi. Dün de önceki zirvesinin üstünde kapanış geldi. Bundan sonrasında yeni pozisyon alacaklar için şu zirve yani 117 dolar diyebilirsiniz. 117 doların altında stop olacak şekilde yeni long pozisyonlar aranabilir. Elinde olanlar için zaten herhangi bir problem yok. SOFA'ya geçelim. SOFA'da da bu bölgede bir konsolidasyon devam ediyor. Çoğu zaman zaten konsolidasyon yapıp yükseldi gördüğünüz gibi. Burada 24.50 dolar önemli desteği. Şurayı görüyorsunuz zaten buralardan hep tepkiler almış. 26.38, 26.50 dolar üstünde de hareketine devam edecektir. Yukarıdaki orta vadeli direncimiz, Fibo direncimiz 34 dolar civarında. Upstart'a gelelim. Upstart'ta önceki yükselen desteğim biliyorsunuz şu şekildeydi. Ancak şunu da artık siliyorum. Çünkü bu bölgeyi de güzel destek yaptı. 200 günlük ortalamanın altında kapanışlar almadı. Bu nedenle artık ben yükselen desteğimi şu şekilde çizmeye karar verdim Upstart'ta. Buna dikkat edecek şekilde devam edilebilir. Upstart'ın önemli dirençlerine bakacak olursak burada zaten 50 günlük ortalaması var. 72.71 dolarda. Onun da üstünde 77 dolarda şurada görmüş olduğu bir ufak daha düşük bir tepe var. Onun üstüne eğer bir kapanış gelirse Upstart'ın hareketleri daha da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Çok önemli, en önemli direnci şu bölge. 100 günlük 200 günlük ortalama burada. Zaten artık bu kanalın da bu yükselen desteğin de altına atmış olur. Yani 61.50 dolar altında artık Upstart epey tehlikeli duruma gelir. Hemen HIMS'e geçelim. HIMS'te de şuradaki hareketi güzel yakaladık. Ben zaten uzun vadeli yatırım olarak bakıyordum. HIMS'e bu bölgelerden almıştım. Burayı geçmesinin kolay olmadığından bahsetmiştik. Çünkü hem şu direnci önemli. Bakın buralarda hep temaslar var. Hem de 50 günlük ve 100 günlük ortalamada birbirine çok yakın durumda. Bu dirence de yakın. Burada HIMS'in hareketinin daha kuvvetlenebilmesi için 52 dolar üstündeki kapanışları takip etmek gerekir. Eğer biraz daha geri çekilmek isterse şurada 45 dolar civarına kadar da geri çekilmek isteyebilir. United Health'i biliyorsunuz geçen haftaydı sanırım. Tekrar listeye aldık. Analizine başladık. Çünkü şurada bir filama yapmıştı. Hatta bunu bayrağı da çevirebilir. Yukarıda da 100 günlük ortalama var. Bence pozisyona girmek için 100 günlük ortalamanın üstünde kapanış beklemek lazım dedik. 100 günlük ortalamanın üstündeki kapanış pazartesi günü gelmiş üstüne. Burada pozisyon alanlar, söylediğim koşullara uyup da pozisyon almayı bekleyip pozisyon alanlar için dün %10'a yakın bir yükseliş yaptı. Önceki videolarımda bahsettim. 342 dolar üstündeki yükselişlerde şu gap'i hızlıca kapatmak isteyecektir. Yani 375-376 dolarlara buradan bir hareket gelebilir. Bu da eğer burada pozisyon aldıysanız yaklaşık %17, %18'lik bir
kazanç demek oluyor. Şu anda dünkü kapanışa göre bakacak olursak pozisyonların bence kar al noktası 342 dolar altı kapanış. Devam etmek isterse de dediğim gibi 375 dolarlara kadar gidebilir. CrowdStrike'a gelecek olursak 200 günlük ortalamayı burada güzel destek yaptı. Oradan biraz tepki aldı ve burada bir Fibonacci desteği vardı 421.87'de. O bölgeye yakın bir yerde kapattı. Yukarıda 50 günlük ve 100 günlük ortalama, aşağıda 200 günlük ortalama bu bölgede biraz konsolide olmak isteyebilir. Çünkü burası güçlü bir direnç. Hem burada yatay dirençleri var, hem iki tane önemli ortalama var. CrowdStrike'ın rahatlaması için burada 451 dolarların artık üstünde kapanışlar lazım. En önemli desteğimiz de 200 günlük ortalamamız olan 410 dolar civarı diyebiliriz. Evet, AppLovin'de de biliyorsunuz şurada pozisyon alınabilir demiştik. Yani şu yukarı yükselen kama yukarı kırıldığında pozisyon alınabilir demiştik. Burada kapanışı yaptı. Burada onayı aldı ve S&P 500'e giriş haberiyle birlikte buradan da bakalım ne kadar yükselmiş. Yaklaşık %12 yükselmiş. Devam etti. Şimdi peki bundan sonra eğer pozisyon alan varsa ne yapacak? 525 dolar önceki zirvesi. Bu bölgenin altındaki kapanışlar, günlük kapanışlar stop olacak şekilde bence keyifle trend sürülebilir. Daha aşağıya gelirse tekrar bu bölgeye bir temas ya da daha aşağıdaki desteklerine doğru geri çekilme olabilir. Evet, Oscar'la ilgili biliyorsunuz bu bölge epey benim için önemli bir bölgeydi. Üstündeki kapanışlar artık hızlandırır demiştik. Zaten en son buradaki kapanışına da bakacak olursak onun üstüne %27'lik bir artış gelmiş. Şu bölge önemliydi. Bunun üstünde kapanış yapamadı. Eğer 20.25 dolar üstünde kapanış yapabilirse 21.70-21.80'lere gördüğünüz gibi şuradaki direnci devam edebilir. Eğer kapanış yapamazsa 18.80 olan şu desteğine doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Lemonade'e bakalım. Bir kırılım geldi burada ama hacim düşüktü. Ben şunu kendime de bir alarm koymuştum. Hacim düşük olduğu için girmemiştim. Bir sonraki günde zaten hem yine hacimsiz hem de biraz negatif kapattı günü. Ama izlemeye devam edeceğim. Bakalım bir hacim gelirse belki bir pozisyon alırım. Bir de önemli olan burada 50-185 dolar üstündeki kapanış. Bunun üstünde de kapanış almasını beklemek lazım. Evet, İren hem kendi zaten şirketin iyi olmasından kaynaklı hem de Nibius'a gelen haberlerden dolayı, yani bu sektördeki talebin güçlü olmasından ötürü dün yine %15'in üzerinde bir kapanış sergiledi. Şuradaki zirvesinin de hemen üstünde bir kapanış geldi. Artık yukarıda 33 dolar civarı ikinci bir Fibonacci direnci var. Oraya doğru yol alacaktır diye düşünüyorum. 24 dolar yine burada önemli desteğimiz olarak devam ediyor. Oklo'yu da geçtiğimiz hafta bir enerji şirketi olarak eklemiştik. Biliyorsunuz çok sorulan hisselere. Grafikte bir değişiklik yok. Bu bölgeyi doldurmaya çalışıyor görüntüsünde. 50 günlük ortalamanın üstünde. Dünkü hareketi hem hacim fena değil hem de iri gövdeli yeşil bir mum güzel. Şu düşen kırılım kırılmadıkça agresif bir hareket beklemiyorum. En önemli noktada biliyorsunuz 85.35 dolar önceki zirvesi. Evet, Rocket Lab'a geçelim. Rocket Lab 50 günlük ortalama Rocket Lab'ı çok güzel tuttu. Şu anda da bu bölgede hareketlerine devam ediyor. Tekrar hızlanabilmesi için 53-54 dolar üstünde, şuradaki zirvesinin üstünde kapanışlar yapması şart. Biliyorsunuz bunu ASTS ile çok karşılaştırıyorum. Hem sektörel anlamda hem de hareketleri birbirlerine çok benziyordu ama artık ayrışma başladı. ASTS'ye geçince orada daha net göreceksiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın. Tepelerimiz yüksek, diplerimiz yüksek. En yüksek son dibimiz bu bölge. O nedenle ben bu bölgeye çok önem atfetmiştim. Önceki videolarda da bu bölgenin altına gelmedik. Yani bu bölgenin altına gelmek hem 50 günlük ortalamadan epey uzaklaşmak demek, hem de bir önceki yüksek dipten daha düşük bir dip almak demek. Bu da market yapısını değiştiriyor olabilir demek. O nedenle şu anda Rocket Lab'da hiçbir problem yok. 50 günlük ortalamanın üstünde devam ediyor. Şimdi hemen ASTS'ye geçelim.
Evet, burada bir obodan bahsetmiştik. Buradaki problem neydi? Burada gördüğünüz gibi bakın. Yüksek dipler, yüksek tepeler devam etti. Sonra şurada bir yüksek, en son yüksek dip geldi. Yüksek tepe geldi. Burada daha altında bir dip gelmedi. Ancak artık burası önemli bir destek oldu. Hem oba oluşmaya başladı hem de son yüksek dibiydi. Artık son yüksek dibin altında daha düşük bir dibi şurada aldığımızda ben zaten bir uyarı tweet'i attım. Dikkatli olmak lazım diye. O nedenle burada gördüğünüz gibi market yapısının değiştiğini çok rahat anlayabiliyoruz. Rocket Lab'da da nasıl farklılaştığını burada umarım anlatabilmişimdir. Evet, çok soru da geliyor ASTS ile ilgili. Nereden alalım hocam diye. Arkadaşlar satış bakın. Şuradaki satış hacimli. Buradaki satış hacimli. Burada dönüş görmeden bence almamak lazım. Aşağıda eğer gelirse en önemli desteği 32 dolarlarda 200 günlük ortalaması. Bu bölgeden alacağı dönüş mumları, dönüş formasyonları olursa buralarda denenebilir diyebilirim. Archer'da da artık net bir şekilde aslında kendi şirketin yani kendi hisse senedinin grafiğine bakınca bir ayı trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Bütün ortalamaların altında. Sadece şurada tek kurtarır bölge şu yükselen trend oldu. Eğer bu bölgenin altında da kapanışlar gelirse ilk aşağıda destekleri 7.70 civarı, sonrasında da 6.65'e kadar bir geri çekilme görülebilir. Bu durumdan kurtulmasının en önemli göstergelerinden biri ilk önce şu 200 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar görmek lazım ki biraz artık toparlıyor diyebilelim. Bu bölge eğer epey bir çetin bölge Archer için, bütün ortalamalar çünkü fiyatın üstünde kaldı. Hemen Zeta'ya geçelim. Zeta'da da Golden Cross gelmişti biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir simetrik üçgen içerisinde sıkışma var. Bu sıkışma nereye kırılır, günlük kapanış gelirse muhtemelen o bölgeye tekrar agresif hareketler Zeta'da göreceğiz. Eğer aşağı kırılırsa şu bölge önemli bir desteği 16-17 dolarlar. Eğer yukarı kırılım gelirse ilk önce şurada görmüş olduğu zirvesi 21 dolar. Burayı geçmek isteyecektir. Onun da üstündeki kapanışlarda 22-80 dolar civarına gitmek isteyebilir. Değerli metallere geçelim. Altınla başlayalım. Altınla ilgili pozisyonumu dün biliyorsunuz kapattım. Çünkü burada bir shooting star yani kayan yıldız formasyonu oluştu. Ancak bu formasyon tek başına çok yüksek güven vermez. O nedenle bir sonraki günü de beklemek lazım demiştim. Yine de ben pozisyonumu kapattım. Çünkü burada çok ciddi bir kar oluştu. Yani şu bölgede pozisyon aldım. Bu bölgede kapattığımı düşünürsek sadece spotta %5. Bu tabi FX'te buradaki karlar çok daha değişiyor biliyorsunuz. Bugünkü mumu takip etmekte fayda var. Eğer burada yine şu bölgenin de altında kırmızı bir mum buralarda kapatırsa artık yavaş yavaş dönüş geliyor diyebiliriz. Ancak yine bu bölgeler ve üstünde kapanışlar gelirse burayı dünkü mumu ufak bir düzeltme deyip geçebiliriz. Ancak ben dediğim gibi pozisyonumu kapattım güzel bir karla. Gümüşe geçelim. Gümüşteki pozisyonum devam ediyor. Nedeni ise mumun o kadar tehlikeli olmaması ve şuradaki konsolidasyon yapısının bozulmaması. Çünkü burada bir bull flag tarzı bir yapı hala devam ediyor. Burası yukarı kırılıp devam etmek isteyebilir. Buradaki kar al noktamda artık şu bölgenin yani yaklaşık 40.40 doların altındaki günlük kapanışlarda burayı da bozar. Burada market yapısı da değişebilir deyip artık burada da kar stopumu çalıştırabilirim. Eğer aşağıya gelecek olursa şu bölge 39.52 bölgesi desteği. Yukarıya kıracak olursa artık bu bölgeyi de yukarı kıracağını varsayarak yukarılarda 44-45 dolarlara kadar orta uzun vadede gümüşü görebiliriz. Kripto paralara geçelim. Kripto paralarda Bitcoin ile short pozisyonumu kapattım. Şu bölgede yani kapanışı beklesem daha iyiydi ama buradaki oluşum, şu kırılım fena değil. Çok fazla riske atmak istemedim. Yaklaşık %13'te kârdaydı toplamda. O nedenle kapattım. Ancak buradan bir önemli kırmızı mum, hacimli bir kırmızı mum görürsem short işlemine tekrar devam ederim. Çünkü dünkü güçlü görüntüsünü tekrar bozdu açıkçası. O nedenle şu bölge önemli. Yani 112.500 üstündeki kapanışlar Bitcoin'i daha yukarı taşıyabilir. Ancak altındaki kapanışlarda da satış baskısı devam edecektir.
Evet, Ethereum epey bir yataya bağladı bu bölgede. Burası benim için zaten flat bölgesi. Belki çok büyük bir range ama yani burada artık bu kadar yükselmişken zirve almadan tekrar güvenli bir şekilde long pozisyona ben açıkçası giremem. Burada da biliyorsunuz şu bölgenin altı 4000 doların altına da short demiştik. Yine market yapısına bakarak, dalga yapısına bakarak bu kararı vermiştik. Çünkü aşağıdan beri bakın yükselen dipler geliyor. Son yüksek dibimiz burası. Eğer bu son yüksek dibinin altında daha düşük bir dip alırsak 50 günlük ortalamanın da altında bir kapanış gelir. Bu da bize artık kısa vadede trendin değiştiği sinyallerini veriyor olabilir. O nedenle bu bölgede de short pozisyon açabilirim diye konuşmuştuk. Fikrimde bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi direnç ve destekleri de zaten grafikte. Evet, yeni incelemeye başladık. Ripple'ı. Ripple ile ilgili nasıl pozisyon alırımı bir önceki videomda bahsetmiştim ama burada da tekrar bahsedeceğim. Şurada bir kırılım geldi. Şurada görüyorsunuz yükselen düşen kırılımı geldi. Ama hacim beni çok tatmin etmemişti. Ortalamanın altında zaten düşen de bir hacim var. Onu bile hala kırmadı. Yani bu bence önemliydi. 50 günlük ortalamada hemen üstünde zaten. O nedenle gördüğünüz gibi dün oranın üstüne atmaya çalıştı ama sert bir şekilde de geri döndü. Aslında 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış yapmadan ben de pozisyon alma sinyalini verdi bence. O nedenle burada pozisyon almak için artık burada 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar bekleyeceğim. 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış yaptığında şu bölge önemli. 3.07, 3.08, onun da üstünde kapanışlar yaparsa artık buralarda çok farklı dirençler konuşabiliriz. Bu bölgelere 3.34'e, sonrasında da şu bölgelere yaklaşık 3.65, 3.70 civarı, ya önceki zirvesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Solana'da biliyorsunuz yeni eklediğim coinlerden birisi. Şu yükselen kamayı devam ettiriyor. Bunun üstünde kapanış gelmeden bence pozisyon almamak lazım. Çünkü şuradan bir mumla, bir kırmızı mumla tekrar desteği test etmek isteyebilir. O nedenle burada da pozisyon almak için bu kırılımı, yani kırılımın yönünü beklemeyi uygun buluyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bugün tanıştığımız kişiler varsa, çünkü Twitter'da da epey takip edenler oldu. Belki YouTube'da da takip edenler olmuştur. Takip etmeyenler olmuştur. O nedenle abone olmayı lütfen unutmayın. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.